böylesi bir katliamı biz asla unutmayacağız. Daha önce de tekrarladım, bu taziyede de tekrarlıyorum. Evet, biz bu saldırı karşısında birleşmeliyiz. Tek yürek, tek vücut olmalıyız. Ama katil devletin etrafında değil, onurlu, haysiyetli insanlar olarak insani değerler etrafında kenetlenmeliyiz. Bize ilk dakikadan beri çağrı yapıyorlar. Devleti suçlamayın. Efendim, bu saldırı karşısında devleti yıpratmayın. Neden? Saldırı devlete yapılmışmış. Kusura bakmasınlar. Devletin başkentinde barış isteyenlere karşı devletin zafiyetinden, devletin kolaylaştırıcılığından, devletin desteğinden yararlanarak yapılmıştır. Bu kadar net söylüyorum. Bunu kuru bir iftira olarak da ifade etmiyorum. Diyarbakır bombacısını, mitingimizi bombalayanları bir gün önce yakaladılar, serbest bıraktılar. IŞİD'den kaydı var, araması var. Serbest kaldık. Peki devlet içerisinde diyelim ki karanlık bir odak var. Gizli bir odak var ve bu hükümeti de yıpratmak istiyor. Tamam. Diyarbakır'da bombacıyı serbest bırakan emniyet birimlerine hesap sorsaydınız. Sordunuz mu? Yok. Ne oldu biliyor musunuz o emniyet amiri? Emniyet müdür yardımcısı oldu. Terfi etti. Diyarbakır'da miting alanının güvenliğinden sorumlu olan emniyet amiri. Eğer o suçludur diyorsanız, o hükümeti, devleti yıpratmak için işini kolaylaştırdı, destek verdi diyorsanız açığa almanız lazım. Ne yaptılar? Onu da emniyet müdür yardımcısı yaptılar. Dolayısıyla kimse bize bu devletin eli kanlı değil diye hikaye anlatmasın. Diyarbakır'da bomba patladı, hemen polis gaz attı oraya. Tomayla su sıktı. Ölü sayısını artırmak için, delilleri yok etmek için. Ankara'da da aynısını yaptı. Şimdi değerli kardeşlerim, acı olan budur. Bu devletin zulmünü görüyor, işkencesini görüyor. Ama aynı zamanda vergisini de veriyor. Yurttaşız, vatandaşız. Eşit adalet hizmeti, eşit güvenlik hizmeti alma hakkımız var. Bir mafya babasına, çete liderine devlet güvencesinde miting yaptırıyorlar. Rize'deki görüntüleri izleyin. Her türlü güvenlik tedbiri var. Ambulanslar, itfaiyeler, polis kordonları, muazzam bir güvenlik tedbiri içerisinde bir çete liderine devlet desteğiyle miting yaptırıyorlar. AKP propagandası yaptırıyorlar. Güven içinde, güvenlik için. Ama Türkiye'nin her yerinden gelip Ankara'da barış isteyenlerin tek bir güvenliğini sağlayacak tedbir almıyorlar. Ondan bir hafta önce bayrak yürüyüşü yaptılar Ankara'da. Nasıl güvenlik tedbirleri alındığını gördük. Demek ki devlet isterse koruyabiliyor, önleyebiliyor. Burada istememiştir. Önünü açmıştır. Şimdi biz şunu istiyoruz. Bunun önünü açan, oradaki insanlarımızı korumayan, bombacıları oraya kadar getirmeye götüren hangi devlet görevlisi varsa ortaya çıksın istiyoruz. Hesap sorulsun istiyoruz. Peki bunu kim yapacak? Savcı yapacak. Savcıya güvenimiz var mı? Maalesef. Siyasi sorumluluk için başbakan. Bunun üstünde durması gereken. Ona güvenimiz var mı? Yok. Çünkü diyor ki elimizde canlı bombaların listesi var. Fakat onlar diyor eylem yapmadan onları tutuklayamayız. Ancak kendini patlatacak diyor sonra tutuklayabiliriz. Ama listesi var elimizde diyor. Ama her gün bakın belediye başkanları tutuklanıyor, Kürt siyasetçiler tutuklanıyor. Kendi hakkını, ana dilini, kültürünü savundu diye üniversite öğrencisi tutuklanıyor. 15 yaşındaki çocuk slogan attı diye tutuklanıyor. Önleme, tedbir olsun diye evler basılıyor, aile komple gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Anne, baba, çocuk hepsi tutuklanıyor. Şu saatlerde Cerrahpaşa'da insanlar anma yapmak istiyor, yasak. Kadıköy'de şu anda gençler tekme tokat polis müdahalesiyle engelleniyor. Çünkü anmayı yapamazsın, katliamı anamazsın diyor. Yasak, tutuklanıyor. Ama ülkenin başbakanı gözümüzün içine baka baka hakaret eder gibi, küfür eder gibi burası bir hukuk devletidir. IŞİD'lileri tutuklayamayız diyor. Elimizde delil yok, belge yok diyor. Bu kadar rahat söyleyebiliyorum.
Kime güveneceğiz, neye güveneceğiz o halde? Birbirimize. Biraz önce taziyede de belirttim. Hrant Dink'in oğlu katil devlettir dediği zaman da onu da linç etmeye kalktılar. O da düzeltti, dedi. Evet, düzeltiyorum. Katil değil, seri katil. Doğru. Ben de düzeltiyorum. Katil değil, seri katil. Her gün, her yerde cinayet işlemek için bir mekanizma kurulmuş. Ve biz bu devlete halkın devleti, bizim devletimiz diyemeyiz. Demiyoruz. Zulüm devletine dönüştü. Özgürlüğümüzü, haysiyetimizi, can güvenliğimizi, inancımızı, dilimizi, tarihimizi, kültürümüzü kabul etmeyen bir devlet. Bizi adaletle yargılamayan bir devlet. Bizi ölümle karşı karşıya bırakan bir devlete biz nasıl kendi devletimizi diyeceğiz? Değerli kardeşlerim, evet, kenetlenelim, yan yana olalım. Çünkü orada Kürt öldü, Türk öldü, Türkmen vardı, Çerkez vardı, Laz vardı, Azeri, Alevi, Sünni. Hepsi özgürlüğe, barışa inanmış, yürekli insanlardı. Birleşeceksek o duyguda birleşelim. Eli kanunların etrafında kimse bizi kenetlenmeye zorlayamaz. Bunu da yapmayacağız. Onur, erdem görmek istiyorlarsa bu babaya baksınlar. Benim evladımın kanı barışa feda olsun diyebilen onurlu, erdemli duruşa baksınlar. İlle birinin etrafında birleşeceksek bu babanın etrafında birleşelim. Hayır. Bütün liderlere sesleniyorum. Bizi kanlı devletin etrafında birleşmeye zorlayanlara gelin bu babanın etrafında birleşelim. Onurlu, erdemli duruşu gösteren budur. Gencecik evlatını orada yitirmesine rağmen barış diyebilen onurlu yürektir işte. Bizi birleştirmesi gereken budur. Bizim için başka geri kalan hiçbir söyleme kıymeti harbiyesi yoktur. İnanmıyoruz. Devletin hiçbir şeyine inanmıyoruz. Güvenmiyoruz. Haklı olarak. Geçmişi kanlı. Yakın tarihi kanlı. Suçlu. Ağrı'da suçlu, Zilan'da suçlu, Dersim'de suçlu, Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta suçlu, her yerde suçlu. Yapmadığı katliam, işlemediği cinayet kalmadı ve hep kendini temize çekmeye çalışan, halka hesap soran bir devlet. Tersine çevirmemiz lazım. Hayır, sen hesap vereceksin devlet olarak. Bizden hesap soramazsın. Öldürülen biz, katledilen biz, üstüne bir de hesap verilmesi istenen biz. Böyle bir alçaklığı kabul edebilir miyiz ya? Bize bu onursuzluğu da yapıyorlar. Biz sizi öldürürüz, üstüne bir de hesabını sizden sorarız demeye getiriyorlar. Dik duracağız. Acımızı, taziyemizi, yasımızı tutacağız. Elbette ki öfkeliyiz. Ama şiddete karşı şiddeti büyütmeyeceğiz, savunmayacağız, doğurmayacağız. Bu metaletimizle, bu onurlu, görkemli duruşumuzla bu devletten hesabı soracağız. Bu devleti yönetenlerden hesabı soracağız. Evlatlarımızı böyle göz göre göre aleni katleden anlayıştan hesabı soracağız. Sabrımız bunun içindir. Sabrımız hesap sorabilme gücünü biriktirmek içindir. Allah hepimize sabır versin. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hiç kolay değil. Ama ailemiz emin olsun, değerli kardeşim emin olsun ki bütün dünyada sadece Türkiye'de, Kürdistan'da değil, onurlu, vicdanlı her insanın yüreği Ankara'da tren garının önünde atıyor. Halen öyledir. Acı öylesine paylaşılıyor ki insanım diyen herkes bu ateşin düştüğü yerdeki yangını paylaşıyor. Acılar da böyle hafifler zaten. Taziyesiyle, cenazesiyle, metanetiyle, duruşuyla bu acıyı paylaşan bütün kardeşlerime, bütün halkımıza minnettarlık duygularımı ifade ediyorum. Ailemize bir kez daha sabır, başsağlığı diliyorum. Bütün halkımıza başsağlığı diliyorum. Mekanının cennet olduğundan şüphemiz yoktur. Bu barış şehitlerimizi biz önce kalbimize gömdük, sonra Allah'a emanet ettik. Geri kalanlar olarak onların mirasına layık, onların bize emanet bıraktığı o onurlu duruşa layık bir yaşamı, mücadeleyi sürdürme ve hukuk karşısında hesap sorma sözü veriyoruz ailemize. Bir kez daha başımız sağ olsun. Allah rahmet etsin. Sağ olun. Sağ olun Sayın Başkanım.